Bugünkü konumuz astrolojide evler konusu. Gelin evler konusunu birlikte inceleyelim. Daha önceki videolarımızda astroloji haritasına dair bazı bilgiler vermiştik. Kabaca temel bilgilerdi. Bu haritalar genel olarak 12 parçadan oluşur. Vedik astroloji, Helenistik dönem astrolojisi, Ptolemik harita sistemleri, Wolfsign harita sistemi gibi birçok harita sistemi var. Biz genel olarak kullandığımız Ptolemik anlamda bulunan ve 12 parçaya bölünmüş harita sisteminden bahsedeceğiz. Genellikle de kullanılan harita sistemi zaten budur. Bu harita sisteminin genel hatlarıyla özelliklerinden bahsedelim. Şimdi daha önceki videolarda anlattığımız bir konu vardı. Yıldızlardan gelen meleki kuvveler, etkiler, siz buna ister enerji deyin, ister nasıl adlandırırsanız adlandırın. Bu gelen enerjiler sizde yer bulur. Yani size çarpar ve siz de bu gelen enerjiye uygun bir tepki verirsiniz. Ve sizden o enerji açığa çıkar. Ama sizin hangi bölgenizden açığa çıkacaktır? İşte biz de astroloji olarak baktığımız zaman kişinin 12 ayrı partı bulunmakta ve bu 12 ayrı partının kendi içinde de ayrı partları var, ayrı bölümleri var. O gelen etki sizi nasıl etkiliyor ve siz o gelen yıldızdaki enerjiye, kuvveye nasıl tepki veriyorsunuz ve hangi duygularınızla, hangi iç dünyanızın hangi bölümüyle tepki veriyorsunuz? Evler bize bunu anlatıyor. Ve bu açıklamadan sonra o partları gelin inceleyelim. Haritamızda bulunan birinci ev kişinin kişiliğini verir, egosunu verir. Yani ben dediği durumunu verir. Birinci ev kişinin egosunu anlatır demiştik. Yani kişiliğini anlatıyor. Ana yapısını, ben dediği kavramı bize anlatıyor. İkinci ev kişinin maddiyata bakış açısını, parasal konulara ile alakalı olduğu için bunu söyleme gereksinim duyuyorum. Bir kişinin evlilik ya da uzun süreli ilişkiler ya da ilişkilerdeki aksamalar ya da ilişkilerin çok iyi oluşu ya da olmayışıyla alakalı konuları biz incelerken 5 ve 7. evin özelliklerine bakarak inceleriz. 6. ev sağlık evidir arkadaşlar. Sağlıkla ilgili konular burada bilgiler verir. Yani bu alan bize sağlıkla alakalı konuları anlatıyor. Buradaki gezegenlerin durumu sizin sağlığınızın nasıl olabileceği ve nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda ciddi derecede önemli bilgiler verir. Özellikle de yani 6. evinde Satürn, Plüto gibi gezegenleriniz varsa bunlara çok dikkat etmeniz gerekir ki doğum haritası mutlaka analizi yaptırmanızda yarar var. Burada bir de şey var. 6. ev sadece sağlık değildir. Aynı zamanda günlük angarya işlerin bulunduğu, yani günlük rutin işlerin olduğu, bizim hani bozuk para diye tabir edebileceğimiz günlük kazançlar bir bölümünü içeren bize bilgiler verir. 7. eve geçtik. 7. evimiz evlilikle alakalı konuları içeriyor. Evlilik ama aynı zamanda ortaklık. Yani ticari hayattaki ortaklıkları da anlatıyor. Yine işte boşanmaların sebepleri ve evliliğe kişinin bakış açısıyla ilgili çok önemli bilgiler verdiği için bazı durumlar sizin başınıza sizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı gelebilir. Bazıları da sizden kaynaklı olarak gelebilir ama siz bunu anlayamayabilirsiniz, çözemeyebilirsiniz. Bu bağlamda 7. evinizde bulunan gezegenler ve bunların dizilimleri mutlaka incelenmesi gereken noktadır. 8. ev kişinin psikolojik yapısını, aynı zamanda miras konularını, aynı zamanda adli durumunu yani hukuksal durumuyla alakalı bilgiler verir ve cinsel yaşamıyla alakalı önemli bilgiler verir bize 8. ev. 8. ev aynı zamanda akrebin de evidir ve dolayısıyla da 8. evde kişinin psikolojik durumu ve kaza gibi bazı durumlara dair bilgiler
edinmemiz mümkün oluyor 8. evinden. 9. ev yüksek öğrenim evi. Kişinin üniversite hayatına dair bilgiler burada içeriyor. Şimdi herkes üniversite okudu mu? Hayır, okumadı. Ama bir insanın hayatının yüksek öğrenim dönemi vardır. Yani mesela bize 3. ev ilkokul dönemini anlatırken 9. ev kişinin yüksek öğrenim durumunu anlatır. Yani hayat okulu diye bir kavram var biliyorsunuz. Bu hayat okulundan da insanların öğrendiği bilgiler var. Aynı zamanda sosyolojik konular, felsefe, din gibi konulara yaklaşımını da bize 9. ev verir. Aynı zamanda yabancılar konusunu ele alır. Yabancı gezmek, seyahatler, dış ülkelere gitmek, dış ülkelerdeki kişilerle tanışmak gibi kavramları da biz 9. evin konuları arasında buluyoruz. Evet, 10. ev. 10. ev kariyer. Kariyer derken bildiğiniz anlamda meslek. Ben bir iş yapmak istiyorum, ne iş yapabilirim? Ya da sizin mesleğe olan bakış açınız nedir? Ya da sizin hangi mesleklerde daha başarılı olabileceğiniz noktasında bize bilgiler verir. Buradaki gezegen disiplinleri yine meslek ve kariyer anlamında hayatınızda çok önemli açılımlara sebep olur. Eğer bunları bilirseniz ne olur? Sevdiğiniz işi yapabilirsiniz. İnsan sevdiği işi yapınca yorulmaz. Bazen tabii ki herkes çok para kazanacağı işleri seviyorum ben diye düşünebilir ya da ben sadece çok para kazanacağım işleri yaparım. O zaman da sevinirim gibi düşünebilir ama öyle olmaz. Kişi sevmediği bir işi yaptığında orada verimli olamayabilir ve ama kendisini yıpratır. Ama kazançlarda bazı sorunlar oluşabilir. Bu bağlamda kariyer ve meslek adına en önemli noktalardan bir tanesi olan 10. evinizdeki gezegenlerinizi mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. 11. ev bize arkadaşlık ve sosyal çevreyi anlatıyor. Kişinin arkadaşlara olan yaklaşımı, arkadaşlarının ona olan dünyalarına, kitlelere hitap edebilme şeklinde durumlarınızı bize veriyor. Aynı zamanda farklı şekilde ele alanlar da var tabii ki 12. evi. Ruhsal durumlar değil de cezaevleri, hapis vesaire gibi bazı noktalarda bilgiler verdiğini söyleyen görüşler de var. Astrolojide az önce anlattığım şekilde olduğu gibi biraz daha farklı şekilde de insan hayatına faydası olabiliyor. Örneğin 1. evdeki durum kişinin bireyinin ortaya çıkışı. 2. ev maddenin farkına varışı. Yani kişinin kendisindeki açılımlarını bize veriyor. 3. ev zihinsel ve egonun gelişimini. 4. ev ebeveynlerin bulunduğu yani anne babanın bulunduğu durumu ve kişinin kendi anne babasıyla olan ilişkisini bize anlatıyor. 5. ev toplumda kişinin kendisini göstermesini, yaratıcılığını, sanatsal faaliyetlerini bize anlatıyor. 6. ev kişinin aynı zamanda sorumluluk duygularının gelişim evrelerini bize anlatıyor. 7. ev ilişkilerini anlatıyor. Az önce de anlattık, evlilik dedik, ilişkiler dedik. Aynı zamanda ticari ilişkilerini 7. ev anlatıyor. 8. ev cinselliği anlatıyor. Ve aynı zamanda kişinin gizli iç yapısını bize veriyor. 9. ev yüksek gerçeğin keşfi derken burada kişinin felsefi olarak açılımlarını, inançsal açılımlarını bize burada vurguluyor. Orada kişinin yüksek benliği de denilen bir kavram vardır. O yüksek benliğinin keşfi yine 9. evin konuları arasında. 10. ev meslek, amaçlara ulaşma. 11. ev sosyal konuların farkına varma. Yani sosyal bir çevre içerisinde kişinin kendisinin farkına varması. Ve 12. ev benliğin kolektifte kaybı. Yani buradaki durum kişinin ana benliğinin kolektif bilinç içerisindeki durumu. Yani zerreden küreye, küreden zerreye dediğimiz noktanın
bize biraz anlatımı şeklinde oluyor.